Uyuşturucu baronları, kaçakçılar, teröristler, tecavüzcüler, seri katiller, bu gibi ağır suçlardan yargılananları nerede tutardınız? İşte birazdan bahsedeceğim hapishaneler, böylesi suçluların sosyal yaşamdan uzak tutulmasını garanti altına almak için yapıldı. Dünya üzerindeki suç oranının her geçen gün daha fazla artmasıyla birlikte, bu suçları işleyen insanları kontrol altında tutmak için cezaevlerinin çok geniş bir güvenlik sistemine sahip olması gerekiyor. Ve dünya üzerinde güvenlik önlemleri üst düzeyde olan, tam teçhizatlı, kaçmanın neredeyse imkansız olduğu bazı hapishaneler bulunuyor. İşte dünya çapındaki en güvenlikli 10 hapishane. Qinshan Hapishanesi, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Pekin'in Shenping bölgesinde bulunan üst düzey güvenlikli bir hapishanedir. 1958 yılında Sovyetler Birliği'nin yardımıyla inşa edilen hapishane, Çin Asayiş Bakanlığı'na ait tek hapishane olmakla beraber kamu güvenliği ön plandadır. Bu hapishane, Çin'in en yüksek güvenlikli hapishanesi olması dışında dünyanın da en yüksek gözlem kulelerine sahip olan hapishanesidir. Güvenlikten sorumlu 5000 memur, tutukluların hapishanede kilitli kaldıklarından emin olmak için 24 saat değişimli olarak aktif durumdadır. Buna ek olarak hapishane deniz seviyesinden 3000 fit gibi oldukça yüksekte bulunur ve bu hapishaneden kaçış oldukça zordur. Başlangıçta Kuomintang'ın savaş suçlularının hapsedilmesi için inşa edilmiş, gizlilik nedenleriyle 156 numaralı proje olarak belirlenmiş ve hücreleri mahkumların sosyal durumuna bağlı olarak değişmiştir. Hapishanenin şimdi ise birçok üst düzey politikacıya ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Kapısı olmayan bir hapishane düşünün. Buradan nasıl kaçardınız? Tadmor Askeri Hapishanesi işte böyle bir yerdi. Tadmor Askeri Cezaevi olarak da bilinen bu cezaevi, Fransız Manda Kuvvetleri tarafından Suriye'de 20. yüzyılın başında askeri bir kışla olarak inşa edilmiştir. Bugün cezaevinde tutulan mahkumların kaçmasının en zor olduğu yerlerden birisi olarak biliniyor. Aynı zamanda dünya üzerindeki kaçılması en zor hapishanelerden biri olarak da kabul edilir. Bu, ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığından ve korkunç yaşam koşullarından kaynaklanmaktadır. Günümüzde artık işlevi kalmayan ancak oldukça korunaklı olan Tadmor Askeri Hapishanesi, tek bir giriş çıkışa sahip olmakla beraber bu hapishaneye tek ulaşım hapishane ile dış hayat arasındaki yeraltı tüneliydi. Bu hapishanedeki mahkumların işleri gerçekten çok zordu. Mahkum içeri girildiği anda ağır zincirlere bağlanıyor ve bu süreçten sonra her gün düzenli olarak metal sopalarla dövülüyordu. Kayıtlara geçen bu durumlara ek olarak bu hapishanede çok fazla sayıda idam da gerçekleştirilmekteydi ve yargılananların hepsi ağır suçlu değillerdi. Ek olarak siyasi suç işlemiş olanlar da bu hapishanede yargılanabiliyorlardı. Tadmor Askeri Hapishanesi 30 Mayıs 2015'te ise terör militanları tarafından ele geçirildi ve patlayıcılarla tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Camp Delta, Guantanamo Körfezi'nde Camp X-Ray'in geçici tesislerinin yerini alan kalıcı bir Amerikan gözaltı kampı olmakla beraber 11 Eylül saldırısının ve ABD'nin Afganistan'a müdahalesinin ardından açılmıştır. Dönemin ABD Başkanı George Bush tarafından ilan edilen terörle küresel savaş kapsamında yakalanan terör zanlılarının getirildiği hapishaneye ilk tutuklular 11 Ocak 2002'de konulmuştur. 3 bölümden oluşan cezaevinde 2002'de açılan X-Ray'i ilerleyen dönemde Camp Delta ve Camp Iguana kısımları takip etmiştir. Bu hapishanede El-Kaide şüphelileri yargılanmakla beraber kayıtlara göre eskiden düzenli olarak işkence yapılmaktaydı. Fakat günümüzde bu oran basına düşen videolar sebebiyle oldukça düşmüştür. Çevresi geniş güvenlik önlemleriyle donatılan bu hapishaneden mahkum kaçmayı başarsa bile kaçacağı yer sınırdaki Amerikan askeri üssüdür. Ve buradaki askeri kuvvetleri de göze alırsak Camp Delta'dan kaçmak neredeyse imkansızdır. Fuchu Hapishanesi, Japonya'da Tokyo'nun eteklerinde bulunan Amerikan tarzı haç şeklinde bir yapıdır. Bir dinlenme odası ve altın tapınakta bir mimarisi vardır. Olağanüstü teknolojiyle donatılmış bu hapishanede en ufak bir kayıp işareti veya hareketlilik, dünyanın en gelişmiş alarm sistemlerinden biriyle donatılmış bu hapishaneyi teyakkuza geçirmektedir. Japonya'daki erkek mahkumlar genellikle bu hapishanede tutulmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden önce kaynaklara göre Fuchu hapishanesinde komünistler ve üst düzey siyasiler gibi tutuklular bulunuyordu. Hapishane bugün ise normal düzeyde bir hapishane olarak hizmete devam etmektedir. Aynı zamanda Japonya'daki en büyük hapishane olma özelliğine sahiptir ve hem Japon hem de yabancı mahkumlar burada tutulmaktadır. Mumbai'de bulunan Arthur Road Hapishanesi, 1926 yılında inşa edilmiş, Mumbai'nin en büyük ve en eski hapishanesidir.
Şehrin mahkumlarının çoğunu barındıran hapishane, 1972'de merkezi hapishane olarak ilan edilmiştir. Adı Mumbai Merkez Hapishanesi olarak değiştirilse de hala Arthur Root Hapishanesi olarak anılmaktadır. Arthur Root Hapishanesi'ne hem giriş hem de çıkış çok zor olmakla beraber çok kalın duvarlarla korunan bu hapishanenin bomba geçirmez olduğu bile iddia edilmiş ve en gelişmiş silahların bu hapishanenin taş duvarlarını yıkamayacağı gibi abartılı dedikodular yayılmıştır. Bugüne kadar çok kez denense de hapishaneden kaçmayı başaran bir kişi bile olmamıştır. Hapishanede çeteler arasında hapis şiddeti vakaları görülmekle beraber yasa dışı silah bulunduran Hollywood oyuncusu Sanjay Dutt, Pakistanlı bir terörist olan Ejmal Kasaba, terörist ve organize suç lideri Abu Selam gibi bilinen isimler de bu hapishanede kalmaktadır. Souza Baronovski Center olarak bilinen bu hapishane, 30 Eylül 1998'de açılan ve Lancaster'da bulunan yüksek güvenlikli bir hapishanedir. Teknik gözetim sistemi dünyaca ünlü MIT tarafından geliştirilmiştir. MIT öyle bir kamera takip sistemi geliştirmiştir ki hapishanenin her köşesi, her noktası, en ufak kör nokta olmaksızın 24 saat takip edilebilmektedir. Indiana'daki federal askeri cezaevi, birçok terörist ve istihbarat ajanı gibi mahkumları bulunduran dünyanın en yüksek teknolojiye sahip hapishanesi olarak belirtilmektedir. Hapishanedeki her elektronik kamera sistemi 360 derece kayıt almaktadır. Ve her köşede bulunmakla beraber bu kamera kayıtları gözetim odasından her saniye belirli sayıdaki çalışan sayısıyla canlı olarak takip edilmektedir. Federal askeri cezaevi, minimum güvenlik görevlisi çalıştırmasına rağmen maksimum güvenlikli bir hapishanedir. Hapishanenin hemen hemen her köşesine yerleştirilmiş hareket sensörleri, bunun dışında mahkumların yüzlerinin hepsinin tanımlandığı bir yüz tanıma sistemi ve bu da yetmezmiş gibi her mahkumun hücresinde biyometrik bir kilit bulunmaktadır. La Santa Hapishanesi 20 Ağustos 1867'de açılışı yapılan Fransa'nın Paris kentinde Adalet Bakanlığı Fransız Cezaevi Servisi tarafından işletilen bir hapishanedir. Yüksek güvenlikli yapısı bir yana berbat koşullarıyla Fransa'daki en rezil hapishanelerden birisi olarak biliniyor. Kaçmanın pek de mümkün olmadığı bu hapishanede birçok mahkum bunu zor yoldan öğrenmek zorunda kalmış. Bundan birkaç yıl önce bir grup mahkum kanalizasyon sistemini kullanarak hapishaneden kaçmaya çalışmış. Fakat kanalizasyonda sıkıştırılan mahkumlar burada boğularak ölmüşler. Ayrıca bazı önemli mahkumları arasında politikacıların da olduğu hapishanede birçok mahkumun intihar ettiği de bilinmektedir. ABD'nin en ünlü hapishanesi olan Alcatraz Federal Hapishanesi, San Francisco Körfezi'nde sahile 2,5 metre uzaklıkta bir adada konuşlandırılmıştır. O yüzden bu hapishaneden kaçış demek, en yakın kara parçasına yaklaşık 2,5 kilometre yüzmek demektir. Bu hapishanenin ilk kullanım amacı yerli isyancıların mahkum edilmesiyken, daha sonraları ek binalar eklenerek El Capone, Machine Gun Kelly, Rafael Miranda ve Vitae Bulger gibi ABD'nin en azılı suçlularının tutulduğu federal bir hapishane haline gelmiştir. Alcatraz'da 36 mahkum tarafından 14 kaçış girişimi gerçekleştirilmiş, kaçış esnasında yakalanamayanlar da boğularak yaşamını yitirmişlerdir. Bu kaçışlardan sadece bir tanesi başarılı olabilmiş, 1963 yılında o kaçış başarılı olduğu için hapishane kapatılmıştır ve şu anda ise müze olarak kullanılmaktadır. 1994 yılında açılan ADX, Colorado yakınlarında Fremont ilçesinde bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın bir bölümü olan Federal Hapishaneler Bürosu tarafından işletilen bir Amerikan federal hapishanesidir. Birçok terörist ve ajanın tutulduğu, dünyadaki en güvenlikli hapishanelerden birisi olarak bilinen bu hapishanede mahkumlar gün boyu hücrelerinde tutulmakta ve hücrelere direkt giriş olmamaktadır. Güvenliğin çok üst düzeyde olduğu bu hapishanede mahkumlar mahkumiyet süresince güneş yüzü görememektedir. Hapishanede çok sayıda hareket dedektörü, kamera ve 1400 tane uzaktan kumandalı çelik kapı bulunmaktadır. Hapishanenin kontrol merkezindeki memurlar mahkumları günde 24 saat izlemekte ve bir kaçış girişiminden şüphelenilmesi durumunda tesisteki her kapıyı kapatan bir panik butonunu etkinleştirebilmektedir.